Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Benim keyfim çok şükür yerinde. Umarım sizler de iyisinizdir. Bu ara kanalıma yeni aboneler de gelmiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapan arkadaşlara da yine teşekkür ediyorum. Ve size bu çiçeği böyle tanıştırmak istedim. Yakut çiçeği arkadaşlar. Geçmiş videolarda çiçek açtığında göstermiştim. Ve şimdi size hem bakım bilgisini vereceğim hem de çoğaltım bilgisini vereceğim. Çünkü artık çiçekleri geçmeye başladı. Çiçekleri de geçtiğinde üretime geçireceğimi söylemiştim. Yakut'un hem bakımını hem de çoğaltımını birlikte izleyelim arkadaşlar. Ve videomu da beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp abone olup destek olmayı unutmayın. Konumuyla başlayalım arkadaşlar. Bir çiçek eve geldiğinde hep söylüyorum, ilk belirlemeniz yer konumu. Konumu çünkü çok önemli. Ne istediğini iyi bilmemiz gerekiyor. Yakut çiçekleri sukulent türü olduğu için aslında dış mekanda çok daha güzel gelişen türler. Ama tabii içeride büyütmeniz gerekiyorsa da yine havalandıracağınız, hava alacağı bir yere konumlandırabilirsiniz. Güneşi de sever arkadaşlar. Güneşi almadığı zaman zaten çok cılız kalır ve gelişmez. Gelişim göstermez. O yüzden balkon ya da terasta baksanız da, evin içerisine de baksanız biraz güneş görmesi gerekiyor. Konumu bu şekilde ama yakıcı güneş olmasın arkadaşlar. Hep söylüyorum. Bir sabah güneş, bir akşam güneşi. Kışın öğle güneş etkilemez ama yazın mutlaka yakıcı olmayan, güneş alan bir yere konumlandırın. Gelelim sulamasına arkadaşlar. Suyu çok sever aslında. Tabii ki boyutuna göre sulaması da değişecektir. Böyle büyük bir boydaki yakut için su ihtiyacı çok fazla olacaktır. Ben yazın günlük suluyordum. Şu an tabii 3 günde 1'e düştü ama hep söylüyorum, gün meftonu yok. Toprağını kontrol ediyorsunuz, suluyorsunuz. Suyu da sevdiğini söyledim. İhtiyacına göre sulamasını gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sukulent türü olduğu için bakın, etli yapraklı bunlar. Aşırı sulanmaktan da hoşlanmaz ama susuz kalmaktan da hoşlanmazlar. O yüzden yine kontrollü bir şekilde toprak kurdukça sulamasını gerçekleştiriyoruz. Üçüncü kuralımız toprak arkadaşlar. Toprağı çok ayırt etmeyen bir tür aslında. Çok hassas bir çiçek değil çünkü sukulent türü. Sukulent toprağı olarak ben yine aynı tarifi uyguluyorum. Kırmızı toprak, yani bahçe toprağı, torf ve biraz perlit kullanıyorum. Biraz bunda koyun gübresi yine var. Sukulentlerde koyun gübresi de güzel gelişim sağlatıyor arkadaşlar. Çok olmamak kaydıyla biraz koyun gübresi de koyabilirsiniz. Eğer torf yoksa emin olun, kırmızı toprakta da çok güzel, sağlıklı bir şekilde gelişip büyüyorlar. Yani toprağı çok ayırt eden bir tür değil. Sadece geçirgenlik için bahçe toprağına birazcık torf ekleyebilirsiniz. Biraz da gübre, vitamin için eklerseniz onlar için çok güzel, verimli bir toprak olacaktır. Çoğaltımını arkadaşlar dipten ayırma yöntemiyle yapabilirsiniz. Diplerde eğer çok yoğunsa yakutlarınız kökten ayırarak çoğaltım yapabilirsiniz. Ama zaten çok arsız bunlar. Dallardan da çok çabuk çoğalan türler. Şimdi sizle de birlikte zaten dallardan birkaç tane keseceğim ve üretime geçireceğim. Siz de göreceksiniz. Yapraktan da çoğalıyor arkadaşlar. Toprağı sukulent türü olduğu için herhangi bir yaprağını bıraktığınızda yine yeni yakut yavrularınız olacaktır. Ama hemen birlikte şöyle bir çoğaltıma geçelim. Birlikte dikim yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benimki çok uzun durumda zaten. Boyu çok uzamış durumda. Bunu mecburen alttan zaten kesmeniz gerekiyor. Çünkü dipteki vitamini uçlara yetiştiremeyecektir zamanla. O yüzden ne yapıyoruz? Şuradan şöyle bir dalı alıyoruz. Aldım, gördüğünüz gibi gayet de uzun gelişmiş bir dal. Bir tane daha sizin için yine göstereceğim. Ondan sonra da saksıya dikiminin nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bakın yine arkadaşlar uzunca bir daldan aldım. Bu şekilde kestim ve hemen dikime geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düzenli bir şekilde budamını da yaptım. Gayet güzel de oldu görüntüsü. Şöyle de göstereyim. Bakın boyutu da çok iyi oldu. Aynı kuaföre gidip saçlarını kestiren bayanlara döndü. Ama işte önemli. O zaman ne oluyor? Uçlardan alınca aynı saçlarımız gibi bu da diplerden
daha güçlü hale gelecek. Hemen dikime de geçelim. Dikim için malzemelerim hazır arkadaşlar. Hazırda bir saksım vardı zaten. Yakutum burada. Toprağı üzerine ekleyeceğim. Can suyum da burada. Ve şöyle de dikeceğim. Göstereyim yakutu. Bunu arkadaşlar, bu yapraklarını birkaç tanesini isterseniz alabilirsiniz ama çok almayacağım ben. Bunu bu ölçüde, şu parmağımın olduğu yere kadar dikeceğim. Bu tabii çoklu. Şöyle göstereyim. Çoklu olduğu için bunu tek başına bu şekilde dikeceğim. Şöyle bakın, derince bir şekilde yerleştirdim ve daha bunun üzerine toprak da gelecek. Buraya kadar diktim. Üzerine toprakla tamamlayacağız. O çoklu bir daldı ama bir de tekli dalı göstereceğim. Bunlar da tekliler arkadaşlar. Bakın. Bu tekli dalları da ama bir araya getirip dikeceğim. Şöyle göstereyim. Yani tek tek dikmenize gerek yok. Şöyle birleştirebilirsiniz. Ve şuradan birkaç yaprak isterseniz temizleyebilirsiniz. Birkaç tanesini aldım. Ve bunu da yine aynı bu derinlikte dikeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu derinlikte diktim ama tabii ki daha üzerine toprak da gelecek ve dikime devam. Yakutumuzu üretime geçirdik arkadaşlar. Bir saksı daha yakutumuz oldu. Tabii bu çok çabuk köklenen bir tür. Bir ay sonra bunu daha güzel, daha canlanmış bir şekilde göreceksiniz. Şöyle can suyunu da güzelce gezdiriyoruz ve güneş almayan ama havalı, ışık alan bir yere konumlandırıyoruz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size hem bakımından bahsettim hem de çoğaltımını göstermek istedim ve birlikte de budamını da yaptık bu güzelliğin ve birlikte de dikimini gerçekleştirdik. Bu da yeni yakutlarımız. İnşallah sağlıkla büyür, yine çoğalırlar. Sizlerin de sağlıkla büyüyen bol çiçekli bitkiler olsun arkadaşlar. Birkaç tane de tabii ki yaprakları düştü. Onları da şimdi herhangi bir saksının dibine bırakacağım. Bunlardan da yeni yakut yavruları elde edeceğim. Videomu da beğendiyseniz lütfen arkadaşlar beğen butonuna basıp abone olup destek olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.